Sen kimsin dedi ya. Sen şimdiye kadar kaç Müslüman çocuğunu yoldan çıkardın dedi ya. Çocuğun özgürlüğüne müdahale etme. Aynen hocam. Ahlakçı mısın? Doğru. Mahallenin bekçisi mi oldun? Ahlak bekçisi mi oldun? Bir öğrenci kalktı dedi ki hocam iyi anlatıyorsunuz ama benim annemin babamın elinden telefon düşmüyor ki. Buna ne demeli? Farkında olmadan aslında çocuklarımızı beyinsizleştiriyor muyuz hocam? Nedir bu ya? ChatGPT'ye diyor ki anneme acil yalan söylemem lazım. Bu konuyla ilgili bana söyleyebileceğin birkaç yalan sıralayabilir misin? Televizyonu bilerek bozduk. Ve 40 gün sonra aynen şu itiraf geldi. Muhammed düzeldi dedi. Ama Muhammed nasıl değişti dedi ya bana. Benim çocuğum çok zeki diye nitelendi. Peki çocuk zeki mi yoksa öğrenmiş mi? Yani biz elinde telefon olan herkesi bağımlı olarak nitelendiremeyiz. Anne babalar çocuklarına bakıyorlar. Ellerinde telefon. Fakat istemedikleri bazı içerikleri izlediklerini görse burada takınacağı tavır ne olacak? Bu dönemde ebeveynin sorumlulukları daha fazla. Anne baba aile içi iletişimde çocuklarıyla beraber ne yapmalı? Çocuk niye sürekli sosyal medyaya, YouTube'da video izlemeye veya oyun oynamaya gider? Ya nasıl bir köy olacak? Taşlar bağlı, ipler serbest. Ben çocuğumu bu teknolojiden mahrum bıraktığımda benim çocuğum tahmini ortalama 10-15 yıl sonrasının vasıfsız elemanı haline gelecek. Çok doğru. Değerli anneler ve babalar, bu video tam size göre. Neden mi? Çünkü biricik evlatlarımızı bu dijital çağda acaba zararlı içeriklerden veya telefon bağımlılığından nasıl kurtarabiliriz diye dertleniyoruz. Evet, bunun çaresi var mı? Mutlaka var. Fakat bu çareyi bilmek lazım. İşte şu anda yanımda Profesör Doktor Cihat Yaşaroğlu hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkür hocam? ederim. Hamdolsun sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Hamdolsun. Evet, Hocam çocuklarımız bu asırda ister istemez dijital bir çağda dijital ekranlarla muhatap oluyor. Yani artık 1 yaşından itibaren çocukların ellerinde maalesef telefon olmaya başladı. Yasaklayamıyoruz da. Her ne kadar yasaklarsak da çocuklarımızın elinden alsak da ama mutlaka ve mutlaka onunla muhatap oluyorlar. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Yasaklamalı mı? Ya da çocuklarımızı dijital bağımlılık dediğimiz bu ekran noktasında ne gibi tedbirlerle sıhhatli, böyle deriz ya dinine bağlı, vatanına bağlı, milletine bağlı çocuk yetiştirmek istiyoruz. Bizim derdimiz bu hocam. Ama geldiğimiz asırda ister istemez dijital bir çağda geldik. Belki biz muhatap olmadık ama çocuklarımız artık telefonla büyüyorlar. Şimdi bunları ne kadar yasak getirsek getirelim maalesef çoğu noktada başarısız oluyoruz. Ne yapacağız hocam? Ne yapalım? Evet ne yapalım Evet. hocam? Dertliyiz. Bu konuda tabii hepimiz dertliyiz. Ama önce Hazreti Ali'nin sözünü hatırlamakta fayda var. Yani çocuklarınızı sizin yetiştiğiniz çağa göre değil, kendilerinin yetişeceği çağa göre hazırlayın veya yetiştirin sözü aslında genel çerçeve çiziyor bizim için. Hocam ilk defa duydum. Bir de alabilir miyiz onu? Hazreti Ali'nin bir sözü, ona ithaf edilen bir söz. Çocuklarınızı kendi yetiştiğiniz çağa göre değil, onların yetişecekleri çağa göre yetiştiriniz diye. Şimdi bu noktada baktığımızda hele günümüzde teknolojide biraz daha müşahhas hale getirdiğimizde yapay zekanın inanılmaz bir dönüştürücü gücü var. Ve şunu da biliyoruz ki birkaç yıl sonrasının çoğu mesleğini de belirleyecek olan esas ana unsurlardan birisi yine bu teknoloji olacak. Doğru. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman ben çocuğumu bu teknolojiden mahrum bıraktığımda benim çocuğum tahmini ortalama 10-15 yıl sonrasının vasıfsız elemanı haline gelecek. Çok doğru. O açıdan bizim yasaklama yoluna değil, düzgün bir şekilde, bilinçli bir şekilde bunu kullanabilmeyi öğretmemiz lazım. Yani bugün burada aslında bunun biraz hem altyapısını hem de anne baba olarak, sadece anne baba olarak değil, bireysel anlamda da hepimiz muzdaribiz bu konuda. Dolayısıyla ne yapabiliriz, nasıl ele alabiliriz, bunun üzerine konuşmamızı şekillendirebiliriz. O açıdan baktığımız zaman teknoloji bağımlılık düzeyinde problem olabilecek durumları da ortaya çıkarabiliyor. Fakat teknoloji dediğimiz şey bir araç. Bu aracın kullanımı insana bağlı. Yani iyi de kullanırsak netice iyi ama eğer biz menfi manada kötü de kullanırsak ister istemez kötü sonuçlar doğuracaktır. O zaman bilinçli bir kullanım, bilinçli bir ebeveyn ve bilinçli bir birey olarak bu noktadaki farkındalığımızı, bilincimizi, şuurumuzu arttırmamız lazım. Peki biz ebeveynler olarak yani anne baba çocuğu gördü, elinde telefonu var, çocuk bir şeylerle uğraşıyor. Şimdi burada yönlendirme noktasında içerikleri biz mi ayarlayacağız? İçerik ayarlayıp da ona mı vereceğiz? Mesela düşünün hocam 3 yaşında, 4 yaşında çocuklar artık telefonla büyüyor. Yani maalesef ki şöyle bir şey de artık olmaya başladı. Gerek babalar, hele anneler kendilerine vakit ayırma
kurtarmak noktasında Maalesef. çocuklarını feda ediyorlar. Ne yapıyor hocam? Telefonu veriyor, çocuk gidiyor kenarda. Gariban zaten dört duvarın arasında, parka gidemiyor, dışarı gidemiyor. Tabii. Tek bir oyun alanı kalmış, o da ekran. Hocam burada ne yapacağız? Yani burada kısıtlama mı gideceğiz? Doğru. Bu asırda çocuğumuzu dijitalle beraber yetiştireceğiz. Burada takip edeceğimiz kısıtlama mı? Yoksa istediğimiz içerikleri vermek mi? Yoksa saatleri ayarlamak mı? Şu saatler arası izleme noktasında burada hangi adım atmamız lazım öncelikle? Hepsi iç içe. Gerek saat ayarlama olsun, gerek içerik üzerine konuşma olsun, birlikte karar verme olsun. Bunlar zaten dijital ebeveynlik dediğimiz, yani normalde hani ebeveynliğin rolleri vardır. Normal çocuk yetiştirirken fiziki hayatta nasıl dikkat etmemiz gereken kurallar varsa, günümüzde dijital ortamlarda çocuk yetiştirmede de ya da çocuklarımızın dijitalle ilgili davranışlarını yönlendirmede de farkında olmamız gereken rollerimiz var. Doğru. Bunlar dijital ebeveynlik olarak ifade ediliyor. Ve bahsettiğimiz konuların tamamı zaten dijital ebeveynlik içerisinde ifade ediliyor. Ekran saati süresi olsun, çocuğun telefona veya işte tablete, teknolojiye başlama yaşı olsun. Bütün bunlar birlikte geliyor. Şimdi biraz geniş bir çerçeveden ben olayı ele almak istiyorum. Teknoloji dediğimiz şeyi biz eğer bir öcü olarak nitelendirir, sakınılması gereken bir durum olarak ifade eder ve ona göre de tedbirlerimizi alırsak, bu sefer katı, istibdat şeklinde bir ebeveyn rolüne bürünmüş oluruz. Ama bu çağın bir gerekliliği ve ilcaatı. Doğru. O zaman onu uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Peki nasıl olur? Şimdi bazen kalabalık ortamlarda, özellikle aile efradıyla oturduğumuz zaman dilimlerinde bir şey dikkatimi çekiyor. 1-1,5 yaşında, 2 yaşındaki çocuk telefonu eline alıyor. Bakıyorum aslında bir şeyi uzun süreli izlemiyor. Üzerine tıklıyor, ekrandan bir menü açılıyor, kaydırıyor. Daha önce izlediği veya dikkatini çeken bir şey onun üzerine geliyor ve bakıyorsunuz yeni bir video açıyor. Doğru. Şimdi normalde bunun annesine veya babasına sorsanız benim çocuğum çok zeki diye nitelendirir. Peki çocuk zeki mi yoksa öğrenmiş mi? Aslında tamam, zeki, bir şey demiyoruz ama bunlar öğrenilmiş davranışlardır. Halbuki normal şartlarda bu şekilde bir kullanım için uzmanlar 3 yaşına kadar mümkün olduğunca çocuğa kısıtlama getirilmesi, hatta mümkünse hiç sunulmaması. Yani dijital emzik dediğimiz kavram, sanki orada çocuk ağzına emziği veriyoruz da o çocuk onunla meşgul oluyor. Biz de az önceki dediğiniz gibi kendi işimize odaklanıyormuşuz gibi. Ağladı mı? Telefonu ver. Doğru. Yemek mi yemiyor? Telefonunu ver. Doğru. Banyosunu mu yapmıyor? Telefonunu ver. Ya da işiniz var. Çok kolay. Evet. Susturmanın en basit yolu. Emzik, Telefonu ver. güzel. Evet, dijital emzik. Halbuki bütün bunlar normal şu anki uzmanların ifadesine göre 3 yaşına kadar mümkün olduğu kadar onunla muhatap olmama. Neden? Temel nedeni şu. O kadar çok sayıda girdi oluyor ki. Yani beynin bunu işlemesi, o kısa süre içerisinde bunu işlemesi sadece bebekte veya çocukta değil, yetişkinlikte de problem. Beyin çürümesi dediğimiz kavram malumunuz 2024 yılının kavramı. Şimdi burada düşündüğümüz zaman bir kısıtlamanın, yani tamamen yasaklama değil ama nasıl ki 7/24 yemek yemiyorsa, nasıl ki 7/24 uyuyamıyorsa aynen onun gibi 7/24 elinde telefonu veya tabletiyle uğraşamaz. Bu onun zeki olduğunun bir göstergesi değil. Öğrenme kalıpları var. Mesela benim çocuğum oyun oynarken, küçükken, şimdi değil. Baba şu aşamayı geçemiyorum, bana yardımcı olabilir misin? Olamam, çünkü ben o aşamaya kadar gelemiyorum ki. Doğru. Yani onun çok zeki, benim o konuda zekamın geri olduğu anlamına gelmiyor. Çocuk tekrar yapa artık orada uzmanlaşmış. Dolayısıyla bir hız kat etmiş. Bu noktadan baktığımızda çocuklarımıza aslında iyilik yapıyor gibi göründüğümüz noktalarda zarar veriyoruz. Onun dışında yaş ilerledikçe, mesela diyelim işte 3 yaşından sonra yarım saat, günde yarım saat, 4 yaşına geldi 40 dakika gibi, onar dakika eklenerek 17-18 yaşına geldiğinde zaten artık yetişkin, sizin ona yapabileceğiniz bir şey yok. Ama bu şekilde günlük kısıtlamalarla veya günlük belli saat aralıklarında sadece kullanımla onun teknolojik kullanımını bir raptu zapt altına almak gerekiyor. Yani sınır konulmadığı zaman, hele çocuklarda bir otokontrol gelişmemiş, saatlerce onunla meşgul olabilir. Dolayısıyla burada çocuk o iradeyi ortaya koyamıyorsa, anne babanın bu konuda daha bilinçli olup orada teknolojiyi doğru bir biçimde kullanmasını yönlendirecek tedbirleri alması gerekiyor. Ki bunların başında da en önemli olan şeylerden birisi süre kısıtlamasını koymak. Ancak şöyle bir sorun var. Biz çocuğumuzu düzeltmeye çalışıyoruz. Hatta ben şöyle bir örnek üzerinden geçeyim. Birkaç gün
önce bir gençlik kampında gençlerle bir araya geldik. Buna benzer bir konuyu konuşuyoruz. Yani gelecek hedeflerim, evet benim hedeflerim olmalı, var. Ama hedeflerime ulaşırken teknoloji bana ayak bağı oluyor. Çünkü zamanım oraya çok gidiyor. Bunu anlatırken bir öğrenci kalktı. Dedi ki hocam siz bunları anlatıyorsunuz, iyi anlatıyorsunuz ama benim annemin babamın elinden telefon düşmüyor ki. Buna ne demeli? Doğru. Dedim ki seni tebrik ediyorum. Zaten Milli Eğitim Müdürümüz de oradaydı. En son programın bitişinde gençler dedi ben sizinle gurur duydum. Gerçekten sordukları sorular, sorulan sorulara verdikleri cevaplar. Şimdi burada problem keşke sadece çocuğumuzun telefon bağlılığında olsa. Bağımlılık demiyorum. Bağlılığında olsa. İyi de temel problem sadece o değil ki. Biz ne kadar teknoloji kullanımında ölçülü davranıyoruz? Bizim irade kontrolümüz veya işte irade terbiyemiz ne aşamada? Hani nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez diyoruz ya. Şimdi elimden kumanda düşmüyor. Sürekli telefonla, sürekli tabletle, sürekli bilgisayar başında ama kendi çocuğuma biraz daha kısıtlama getirmesi gerektiğini söylüyorum. Hani derler ya hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Aynı şey ebeveyn için de bu sefer geçerli oluyor. Ve tesir etmiyor değil mi hocam? Tesir etmiyor çünkü uygulamıyoruz. Burada bir şeyin altını da çizmek gerekiyor. Genelde burada ifade edilen ekran süreleri sadece eğlence amaçlı olan ekran süreleri. Örneğin belki bana hayatımın hiçbir aşamasında çok da faydası olmayacak bir sürü içeriği oturduğum zaman saatlerce parmak kaydırarak maalesef maruz kalıyorum. İzlemesem ne kaybım var? İzledim, bana ne faydası var? Şimdi bunu bir ebeveyn olarak önce benim düşünmem lazım. Yoksa ben bir akademisyenim. Bakın bazen gözlerimiz kan çanağına dönüyor. Yetişmesi gereken proje var, çalışma var, başka şeyler var. Mecburen bilgisayar başındasınız. Evet, keşke onda sınırlama koyabilsek ama iş yoğunluğu içerisinde ister istemez bu şekilde bir maruziyet oluyor. Buradaki kastedilen kısıtlamanın getirilmesi gereken yer çocuğun sadece ve sadece eğlence amaçlı etkinliklerine getirilecek bir sınırlama. Yoksa diyelim ki üniversiteye hazırlanıyor, LGS'ye hazırlanıyor. Orada anlamadığı konuları tekrar etmesi gerekiyor, izlemesi gerekiyor. Konu eksiklerini gidermesi gerekiyor. Bu konuda bir problem yok. Tabii göz sağlığı açısından yine dikkat edilmesi lazım. Ama buradaki sınırlama özellikle sadece eğlence içerikleriyle olan etkileşim ve buradaki muhatabiyet. Yani o ekran süresindeki kısıtlamanın temel gayelerinden birisi bu. Peki hocam beyin çürümesi dediniz ya. Evet. Yani şimdi biz çocuklarımızın eline telefonu verdik ve kontrol etmedik. Süre kısıtlamaları yapmadık. Çocuklarımızın beyni çürüyor mu hocam? Nedir bu? Yani beyin çürümesini çok iyi anlamamız lazım. Yoksa farkında olmadan aslında çocuklarımızı çok affedersiniz beyinsizleştiriyor muyuz hocam? Nedir bu ya? İşlevlerini eksiltiyoruz beynin. Allah Biraz Allah. öyle anlaşılıyor. Bu tür şeylere biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Sebeplerinden birisi şu. Henüz konuşulan kavram birkaç yıllık bir kavram. Evet, birkaç yıllık araştırmalar bazı bilişsel olan, zihinsel olan fonksiyonların düştüğünü gösteriyor. Ama bunun 20 yıl sonra, 30 yıl sonra nasıl olacağını tam kestiremiyoruz. Çünkü bu kadar uzun süreli çalışmalar yok. Bir örnek vereyim. Diyelim ki kitap okumanın faydaları ile ilgili yığınla araştırma ve ispatlanmış şeyi bulabilirsiniz. Doğru. Neden? Çünkü bin yıllardır olan bir şey ve defalarca çalışılmış, kayıt altına alınmış bir şey. Ama şu an yeni olan bir durumun, mesela aynı şey yapay zeka için de geçerli. Acaba yapay zeka bilgiye erişimi kolaylaştırıyor ama 10 yıl sonraki durum nasıl olacak? Hangi beceriler gidecek, hangi beceriler gelecek? Bunlar biraz daha tahmini olan şeyler. Sadece biz biraz yordama dediğimiz, yani şimdiki araştırmalara bakıp ya da şimdiki gözlemlere bakıp tahminde bulunabiliyoruz. Yoksa belki de çok daha farklı değişkenlerle bu konular araştırıldığı zaman, masaya yatırıldığı zaman farklı şey de çıkabilir. Fakat buradaki altı çizilen ya da vurgulanan şey şu. Şimdi sizin ömrünüz veya zamanınız sınırsız değil. Ama biz bu zamanımızı sanki sınırsız zamanımız varmış ve yapacak başka işimiz yokmuş gibi sadece oraya kaydırdığımız zaman bu kadar içerik hızlı bir şekilde geldiğinde beyin bunu işlemeye çalışıyor. Ve işlemeye çalıştığı zaman da tabirimi mazur görün çorba oluyor. Yoksa sadece benim işime yarayacak bir şey. Teknoloji bu konuda muazzam bir şey. Doğru. Dünyanın, mesela YouTube, dünyanın en büyük öğrenme platformlarından birisi. Fakat sadece bizde değil, dünyanın genelinde YouTube'u kullanma amacına bakın %94 eğlence. İçerik yok mu? İyi içerik yok mu? Çok. Böyle dinlediğiniz zaman gerçekten ibret alacağınız, öğreneceğiniz içerik yok mu? Tabii ki var. Buradaki demek ki o zaman esas dikkat edilmesi gereken şey hangisi benim faydama,
hangisi değil. Hmm. Fakat algoritma öyle bir şey ki artık bunu belli bir süreden sonra düşünemiyor oluyorsunuz. Tıpkı bir girdap gibi. Yani telefon elimize yapıştığı zaman bunu artık çocuklar için değil. Genel anlamda hepimiz. Ben meşhur bu Hintli Amir Han var. Onun kısa bir videosu önüme düştü. Ben diyor Instagram'ı biraz bir açtım sonra geri kaldırdım. Neden kaldırdınız? Çünkü bu video 3 saat 4 saat ben bununla meşgul oluyorum. Ben bunu kaldıramam diyor. Ya. Bizim bu kadar fazla zamanımız yok. Evet zamanımız var ama bunu kanalize etmemiz gereken alanlar var. Evet. Bugünün çocukları yarının iyi işler yapacak olan ya da bu ülkeye yön verecek olan mühendisleri, politikacıları, öğretmenleri, işçileri, artık hangi iş alanlarını sayarsanız biz bunların bu kadar kıymetli olan, öğrenme açısından değerli olan zaman dilimlerini gerçekten ne fayda verdiği belli olmayan kısa içeriklere harcadığımız zaman maalesef çocuklarımız o girdapta boğulmuş oluyor. Evet. Yani esas belki de dikkat edilmesi gereken hususların başında bu geliyor. Hocam arada şöyle dediniz yani bağımlılıkla bağımlılık diye bir tabir kullandınız. Evet. Gerek biz gerek çocuklarımızın dijital ekranlara bağımlılığı mı var yoksa bağlılığı mı var? Nasıl test ederiz hocam? Bağımlılığın olup olmadığını ancak bağımlılıkla ilgili çalışan alanlar, psikoloji, psikiyatri gibi onlar baktığı zaman ölçekleri vardır, çeşitli göstergeleri vardır. Yani biz elinde telefon olan herkesi bağımlı olarak nitelendiremeyiz. Bağımlılık dediğimiz zaman tıbbi bir kavram. Orada farklı şeyler devreye girer. Farklı ve tedaviler de giriyor, farklı öyle mi? tedaviler giriyor. Farklı uzmanlık alanları giriyor. Ama şunu biliyoruz ki hemen hemen hepimiz veya çoğunluğa yakın kısmımız bağlıyız. Doğru. Yani telefonsuz yapamıyoruz. Doğru. İlginç araştırmalar var. Kişi cüzdanını kaybediyor, 3 gün sonra fark ediyor. Ama telefonunu bir yerde unuttuğunda 3 saat sonra fark Doğru. ediyor. Yani bu ne demek? Her zaman aklımızın bir köşesinde telefon var. İlgili, ilgisiz. Bakıyoruz hemen elimiz telefona gidiyor. Bu neyi gösteriyor? Bağımlılık ayrı bir boyut. Doğru. Ama bağlıyız. Telefona bağlıyız. Teknolojiye bağlıyız. Olmasa ne olur? Doğru. Belki bu Hiçbir şey hiçbir değişmeyecek. kaybımız olmayacak. Olmayacak. Belki hatta şu anda artık insanlar arasında dijital detoks kavramı malumunuz Evet, çok evet, popüler. Telefonu, tableti, teknolojiyi belli bir süre bir kenara bırakıp tabiri caizse kendine vakit ayırıyor. Doğru. Doğada arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle vakit geçiriyor. Neden? Yani bu işin bir sonu yok. Oradaki girdaba girildiği zaman maalesef onun bir Doğru. sonu yok ve bunun bize menfi olarak nasıl tesirlerinin olduğunu her türlü kendi hayatımızdan da tecrübe edinebiliyoruz. O zaman yapılması gereken şey evet Allah'ın büyük bir nimeti, çok güzel bir şey, asrın dönüştürücü gücü fakat bunun da tıpkı bir silah nasıl ki uygun bir şekilde kullanırsanız ülkenizin savunması açısından size bir garanti. Ama farklı bir şekilde yanlış bir yolda kullanırsanız Allah korusun. Doğru. Katil olursunuz. Doğru. Allah göstermesin. Dolayısıyla teknoloji bir araçtır. Araçtan ziyade insandan korkmak gerekiyor. Yani bunu yönetecek olan, bunu yönlendirecek olan, kullanacak olan insan burada da ne kadar bilinçli kullanabilirse ona geleceği açısından artısı o kadar fazla olacaktır. Hocam anne babalar çocuklarına bakıyorlar. Ellerinde telefon. Fakat istemedikleri bazı içerikleri izlediklerini görse çocuklarının burada takınacağı tavır ne olacak? Yani burada ya zararlı ya da istemediği içerikler, çocuğun yaşına uygun olmayan bazı içerikler izliyorsa çocuk anne baba vurup telefonu elinden mi almalı? Nasıl bir yol takip edecek burada? O içerik müstehcen içerik olabilir, şiddet içeriği olabilir, bir zorbalık olabilir, başka bir şey olabilir ya da sizin değerlerinize uygun olmadığını Evet. düşündüğünüz bir içerik olabilir. Yani biz bazen genelde menfi veya kötü içerik dediğimizde akla sadece bir içerik türü geliyor. Değil. Burada farklı içerik türlerinden bahsedebiliriz. Aslında ben anne babalara en başta şunu tavsiye ederim. Bir dijital ebeveynlikle ilgili en azından şu an güvenli web olsun veya ona benzer siteler var. Bir girip Aile Bakanlığı'nın çeşitli güzel siteleri var. Belki yorumda da bırakılabilir. Oralara bir girip bir anne baba olarak ben böyle bir durumla karşılaşsam ne yapmam lazım gibi bu soruyu oradan da sorabilirler. Benim gördüğüm kadarıyla, benim anladığım kadarıyla özellikle aile içi iletişim burada da devreye giriyor. Yani baba farkında değil mi? Aslında baba çocuğunun geçmişini görüyor. Evet. Yani gördüğü zaman burada çocuk belki farkında değilmiş gibi davranıyor. Baba bilmiyormuş gibi davranıyor ama baba farkında, biliyor. O zaman annenin veya babanın burada bir sakinliğini koruması, anlamaya çalışması. Yani burada aşırı tepki gösterdiği zaman çocuk farklı bir zaman diliminde size açması gerektiği bir konu olduğunda gelip açmayabilir. Çünkü tepkinizden, sizin vereceğiniz tepkiden korkacaktır veya Kapıyı kapatmış oluyorsunuz. Kapıyı yani. kapatmış oluyorsun. Burada o tepkiyi verirken çok mutedil, çok ılıman bir tepki ama anlamaya çalışmalı. Bir
Bir de anne baba kendini sorgulayabilmeli. Ya ben demek ki burada eksik bir şey bıraktım ki, ben bir kontrolsüz bir şey sundum ki, sonra dönüp bakmadım ki böyle bir neticeyle benim karşıma çıktı. Ve bunu bu şekilde değerlendirmeli. O konuyla ilgili, o içerikle ilgili çocuğuyla konuşmalı. Diyelim ki çocuğun izlediği şey değerlere uygun olmayan bir içerik. Belki sorular içerisinde o da olabilir, onu da ifade etmiş olalım. O zaman hani ben esprisini anlatıyorum. Overlockçu ayağınıza geldi dediğimiz tabir var. Evet. Ya bakın bir problem durumu. Benim zaten bunu çocuğumla konuşmam gerekirdi. Çok güzel. Şu an tam bunu uygun bir biçimde konuşmanın tam zamanı ve fırsatı. Aslında risk ama biz bu riski fırsata dönüştürüyoruz. Oturduk. Eğer iletişim kanalımız da açıksa ve sağlıklıysa. İşte burada yaş sınırı var mı hocam? Kaç yaşından sonraki çocuklarla böyle muhatap olunur dediğimiz bir şey var mı? Daha Yani çok tutup da 2-3 yaşındaki çocukla bu muhatap olunmuyor anlatılmaz yani. zaten. Evet. Tabii. Daha Evet. çok böyle ortaokul, biraz daha lise düzeyi. çağındaki çocuklar Zaten için. lise düzeyini sizin yönlendirmenize çok müsaade etmez. Hı. Yani onlar biraz Yolu almıştır yani. yolu diyorsunuz. almıştır ve Hı. dijital iz bırakmadan ilerlemeye gayret gösterir. Hı. Ama gelişme çağına baktığımız zaman daha çok ortaokul çağı. Aslında lisedeki mesela şeyler de konu bağlamında da değişebilir. Lisedeki sizin değerlerinize uygun olmayan, inançlarınıza uygun olmayan bir içerikle muhatap olmuştur. Tam zamanı, onunla ilgili konuşmanın Güzel. tam fırsatı. Yani ki bu konuda biliyorsunuz hani siz içinde olduğunuz için özellikle sosyal medyadan bu noktada ciddi bir bombardıman var. Doğru. Yanlış bilginin empoze edilmesi. Bir dezenformasyon var. Yani burada anne baba bunun farkında olduğu zaman ya da çocuk gelip de anne ben böyle bir içerikle karşılaştım. Baba böyle bir içerikle karşılaştım. Buna nasıl bir cevap verebiliriz? Dediği anda aslında sevinmeniz lazım. Evet. Anne baba olarak sevinmemiz lazım. Çünkü kapıyı açtı, derdini Kapı bize açtı. döküyor. Konuşmak istiyor. O içerikle ilgili sizden Güzel. yardım istiyor. O zaman müktesebatı devreye sokmanın Çok zamanı. Fakat burada şöyle bir risk var. Eğer biz kendimizi yetiştirememişsek yetmeyiz. Doğru. Kendini yetiştiremeyen orada bu sefer yetişemez. Yanlış yönlendirmiş olur. Yanlış yönlendirir ya da cevap veremediğinde üstünü kapatmaya çalışır. Bu da bir tehlike. O açıdan bakın oku nereye yönlendirirseniz yönlendirin bir ucu ebeveyne çıkar. Oraya dolmuş. Doğru. Yani o yüzden ebeveynlik eskiden roller nasıldı? Şimdi nasıl? Her zaman rolleri vardır. Önem derecesine baktığınızda her zaman önemlidir. Ama bu dönemde ebeveynin sorumlulukları daha fazla. Çünkü karşımızdaki muhatap olduğumuz ister risk deyin, ister düşman deyin, ister fırsat deyin ne derseniz deyin. Ama karşımızda muhatap olduğumuz şey yani teknoloji bizim de yönlendirmekten aciz olduğumuz, anlamaktan aciz olduğumuz bir alan. Doğru. Hatta orada bazen içerikler inançla ilgili olabilir, işte değerlerimize aykırı bir şey olabilir ya da kültüre aykırı bir şey olabilir. Doğru. İçimizde onu çözememişsek doyurucu bir cevap vermemiz de imkansız. Doğru. O yüzden bize yine burada da iş düşüyor. Ama sükuneti muhafaza ederek ve orada mümkün olduğu kadar içerik üzerinden çocuğu yargılamadan, birlikte veya genci yargılamadan birlikte anlamaya ve ona uygun çözüm önerileri sunmaya çalışmamız en doğrusu. Doğru. Yani Hususan siz öyle bahsedince hocam, şu anda mesela dijital ortamda, hususan sosyal medyada binlerce bilgi dolaşıyor. Ve biz hakikaten bazen değil çocuklarımız, biz dahi bu bilgilerden hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Burada peki nasıl bir yol takip etmemiz lazım? Yani çocuğumuza az önce bahsettiğiniz çok güzel bir noktaydı. Yani çocuğumuza sürekli kapıyı açık bırakıp o bilginin test edilebilirliğini kendimizde. Yani çocuğa kapıyı açık bırakıyorsunuz. Çocuk takıldığı noktada gelip size danışıyorsa nurun ala nur. Burada sıkıntı yok. güzel. Ama size geldiğinde siz o bilgiyi yönlendirmede, çocuğu yönlendirmede o bilginin doğru ya da yanlışlığını bilemiyorsanız ister istemez çocuğu yanlış yönlendireceksiniz. Peki burada ne yapmamız lazım? Yani o kadar bilgiye sahip olmak da zor. Çok zor hocam. Yani o kadar yalan bilgi var ki, o kadar yanlış bilgi var ki. Burada ne yapmamız lazım? Yani internet ortamındaki bilgiler doğru mu, yanlış mı? Yani gidip burada başka yerlere test ettirip gelip ondan sonra mı çocuğa cevap vereceğiz? Nasıl bir yol takip edeceğiz? Bu teknolojinin aslında bize sorgulamamız gereken alanlarından birisi ya da açtığı sorgulanması gereken alanlardan birisi. Ne? Bu kadar yoğun bilgi bombardımanı içerisinde hangi bilgi türü doğru? Şimdi burada bir kavram ortaya çıkıyor. Bilgi okuryazarlığı. Bunlar mesela bugün marif modelinde de temeli alınan birkaç tane okuryazarlık becerisinden birisi. Özellikle yapay zeka bunu biraz daha hızlandırdı. Çünkü yanlış ama kulağa hoş o kadar güzel içerikler var ki, Doğru. o kadar süslü, cazibedar içerikler var ki onun doğruluğunu ve yanlışlığını ancak biraz sorgulama yaptıktan sonra anlayabiliyorsunuz. Ya da başka bir boyutunu anlatayım. Çoğu zaman ya Allah Allah bu teyze bu Türkçeyle işte bu şeyle nasıl bu konuşmayı yapmış dediğin az sonra bakıyorsunuz ki yapay zeka.
İyi ki Allah'tan bebeklerle ilgili videolar yaptılar da onu Anladık. artık anlayabiliyoruz yani. Bebek bu konuşmayı yapamaz, anlayabiliyoruz. Yoksa eskiden yok muydu? Yani eskiden bir Photoshop'la örneğin ağacı secde ediyor gibi gösterdiğinizde herkes böyle huşu içerisinde Evet. aa ne kadar güzel. Ama şimdi o kadar enteresan videolar ortalıkta dolaşıyor ki durup sorgulamanız gerekiyor. Doğru. Neden? Çünkü biz ilk başta ne geliyorsa doğrudur gibi, geldiği gibi kabulüne diyorduk. Bu gayet riskli bir şey. Ama şimdi artık az çok şunu anlayabiliyoruz ki evet, teknoloji öyle bir aşamaya geldi ki her türlü içeriği, her türlü bilgiyi oluşturabiliyor. Peki bunun kabulü veya reddi noktasında ya da sorgulanması noktasında bizim ne yapmamız lazım? En başta kendimiz, sonra çocuklarımız ve eğitimciysek öğrencilerimize kazandırmamız gereken öne çıkan okuryazarlık becerileri devreye giriyor. Bilgi okuryazarlığı. Aynen. Bilgiye ulaşabilme, ulaştığı bilgiyi doğrulatabilme veya teyit edebilme. Mesela bunu çoğu zaman yapmıyoruz. Bunu ne yapacağız hocam? Yani ben bilgi okul yazarlığı noktasında kendimi geliştirmek istiyorsam bunun bir mecrası mı var? Başvurulacak bir yer mi Mecrası var? var. Tabii ki. Yani en basitinden bir bilgiye nasıl ulaşılır ve bilginin doğruluğu nasıl teyit edilir? Bu soruyu bile kendimize sorduğumuzda örnek söylüyorum. Çocuk yapay zekaya ve çocuk değil artık hepimiz bu hale geldik. Evet. Yapay zekaya çok kısa bir prompt yazıyoruz, bir soru soruyoruz. Karşımıza çok muazzam bir cevap çıkıyor. Doğru. Evet, peki bu doğru mu? Şimdi oradan eğer bütün verdiği bilgileri olduğu gibi doğru olarak kabul ediyorsak zaten bilgi okuryazarlığı noktasında sorunumuz var. Ama şöyle düşünüyorsak ya bir dakika burada bir bilgi var ama bu bilgi doğru mu? Bir iki farklı kaynaktan bakayım dediğiniz zaman Çok güzel. zaten farklı bakış açılarıyla bakmaya sizi mecburen itmeli. Yoksa öbür türlü bu çok büyük bir risk. Yani bugünün bu bilgi bombardımanı içerisinde yanlış bilgi bu kadar zihinlere yerleşirse 3-5 yıl sonra hangisi doğru hangisi yanlış? Doğru. Onu da geçtik. Bu sefer bilgiler yanlış inşa edilmiş olacak. Yani çocuğun zihni, körpe dimağı yanlış bilgilerle yetişecek. Bizim buna müdahale etmemiz lazım. Beraber oturup oradaki üretilen içeriğin doğru olup olmadığını, bakın az önce iletişim ifade ederken yine burada devreye giriyor. Eğer dediğiniz gibi ben bir anne baba olarak bunu dertlenmişsem önce bir bakayım. Benim çocuğum YouTube'dan video izlerken, işte oyun oynarken neler izliyor, neler oynuyor, kimlerle yazışıyor. Zaten bunlara bakmamız gerekiyordu ya. Şimdi bu sefer de benim çocuğum yapay zekaya neyi soruyor, hangi cevapları alıyor ve bunu nasıl değerlendiriyor? Biraz bunun üzerinden ilerlememiz lazım. Bunun üzerinden gitmemiz lazım. Çünkü çok ciddi bir risk. Doğru. Hatta geçen çok ilginç bir örnekle karşılaştım. Veli diyor ki benim diyor çocuğumun arkadaşı şöyle bir soru soruyor ChatGPT'ye, diyor ki anneme acil yalan söylemem lazım. Oh. Bu konuyla ilgili bana söyleyebileceğin birkaç yalan sıralayabilir misin? Bakın kökten yanlış bir şey. Hadi bilginin doğruluğunu geçtim. Kökten yanlış bir şey. Yalan bilgiye nasıl ulaşmanın Yalan yolunu bilgi, evet, daha iyi nasıl araştırıyor. yalan söyleyebilirim? Bunu soruyor. ChatGPT ya senin yaptığın etik değil, ahlaki değil, doğru değil demiyor mesela. Direkt orada şöyle söylersen böyle sonuç alırsın, böyle söylersen şöyle yaparsın gibi yol gösteriyor. Peki bunun doğruluğunu kim teyit edecek? Elbette ki dediğimiz gibi çocuk kendisi bu muhakemeyi yürütemeyeceğine göre anne baba ebeveyn olarak bizim burada destek sunmamız lazım. Yetişkin olarak evet o bilgi bombardımanı içerisinde nasıl doğru bilgiye ulaşabilirim? Bunun yollarını aramamız, araştırmamız, sormamız, sorgulamamız lazım. Ve bunları yaptığımız zaman her zaman yanlış bilgi vardı. Yani tarih boyunca hep yanlış bilgi olmuş. Ama bu dönemdeki yanlış bilgi hem çok hızlı yayılması hem de o kadar güzel bir kurgu içerisinde sunuluyor ki doğruluk veya yanlışlığı noktasında şüpheye düşmenize bile izin vermiyor. O yüzden işimiz zor. Eğitimci olarak zor, eğitimci olarak zor, anne baba olarak zor. Bizim bu kadar işimiz zorsa çocuklarımızın o zaman demek ki desteğe daha fazla ihtiyacı var. Bu konuda eline telefonu verip eskiden televizyon izletilirdi temizlik yapılana kadar. Pasif izleyiciydi ama şimdi öyle değil. Yazıyor, konuşuyor, oradan cevap yetiştiriyor. Haliyle bu noktadan değerlendirdiğimizde çocuğumuza yapacağımız en büyük kötülüklerden birisi bu ortam çerçevesinde, muvaciyesinde eline telefonu verip hiçbir sorgu sual olmaksızın onu kendi kaderine terk etme olacaktır. Siz televizyon deyince hocam aklıma bundan yaklaşık 7-8 sene önce yaşadığım bir olay geldi. Şimdi ablamın 3-4 yaşında bir tane çocuğu sürekli böyle vurucu, kırıcı hareketlerde bulunuyor. Tabii ablam bunu çok ciddi emek sarf etti, gayret sarf etti. Bazı yerlere gitti, işte psikolojik destek almaya çalıştı. Bir gün eve geldi, dedik ya dedi
İşte bizim Muhammed dedi böyle çok affedersiniz hocam kapının üzerine kadar tırmanıyor, vuruyor. Evdeki kırmadığı eşya kalmadı falan. Ben bir gün misafirliğe gittim. Baktım ki Muhammed devasa dijital bir televizyon ekranında o dönemde böyle zararlı içerik üreten çizgi film, YouTube kanallar, TV kanalları böyle. Onları rastgele izliyor. Ben dedim ki siz mi izletiyorsunuz dedim ablama. Yok dedi kendisi ayarlıyor, izliyor falan dedim. Ben orada olayı tespit ettim zaten. Yani Muhammed'i bu hale getirenin ne olduğunu tespit ettim. Fakat ablama tedavi noktasında dedim ki sen Muhammed'in düzelmesini istiyor musun? Tabii ki dedi yani. Bak dedim 40 gün şu televizyonu kapatabilir misin dedim yani. 40 gün. Ama dedi nasıl kapatacağım dedi yani gelir vurur kırar açar falan. Bozalım dedim. Evet dedim televizyonu bozacağız. Sen dahi açamayacaksın yani. Hocam emin olun televizyonu bilerek bozduk. Ve 40 gün sonra aynen şu itiraf geldi. Muhammed düzeldi dedi. Güzeldi. Evet, Muhammed hiçbir şey kalmadı. Ama Muhammed nasıl değişti dedi ya bana. Hocam o izlediği şeyler ona rol model oluyor ve onları tamamını taklit etmeye çalışıyor. Şimdi artık televizyonu bıraktık hocam. Çocuklarımızın elinde hususan hocam ve bu çocuklarımızı bozmak için bazı insanlar, bazı komiteler bir araya geliyorlar ve çocuklarımızı bozmak için programlar yapıyorlar. Hatta bakın hocam geçen gün bir ateist arası bozulan diğer ateistlerle bir YouTube kanalında konuşuyorlar. Araları daha önce çok iyi fakat bozulmuşlar. İkisi birbiri aleyhinde videolar üretiyorlar. Birisi ne dedi biliyor musunuz hocam diğerinin aleyhinde? Sen kimsin dedi ya. Sen şimdiye kadar kaç Müslüman çocuğunu yoldan çıkardın dedi ya. Ben hayatımı verdim diyor. Aynı bu. Vallahi aynı itiraf. Başarının ölçüsü o başarının yani. ölçüsü. Sen şimdiye kadar kaç Müslüman çocuğunu yoldan çıkardın diyor. Ben ise hayatımı verdim. Gecemi gündüzüme katıp bununla uğraşıyorum. Sen benimle uğraşamazsın dedi hocam. Ve anladık ki hani Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir cümlesi var. İfsat komiteleri diye bir tabir kullanıyor abi. Yani bizim gerek milletimizi, bizi ve çocuklarımızı bozmak için arkada gizli komiteler çalışıyorlar. Emin olun şu çocuklarımıza izlettiğimiz ve bize ait olmayan o içeriklerin arkasında fark etmediğimiz binlerce zararlı içerik var. Ve çocuklarımız onları aldığında hocam bir bakıyoruz isyankar, bize faydası olmayan, bizi dinlemeyen bir çocuk çıktı. Sonra diyoruz ki ya çocuğum nasıl bu hale geldi? Nasıl bu hale? Kardeşim işte belli. Yani Hep sen beraber farkında yaptık olmadan onu. siz az önce ifade ettiğiniz kontrolsüz bir şekilde verirseniz elbette bunlar fırsatı kaçırabilir mi hocam? Yani herkesin bir derdi var. Mesela biz şu anda bizim bir derdimiz var. Nedir? Vatanına, milletine, dinine bağlı çocuklar. Bak bizim bütün derdimiz bu hocam. Tabii. Yani annesine babasına isyan etmeyen, vatanına, milletine sadık. Doğru mu hocam? Hayırlı. Dinine bağlı, hayırlı bir evlat. Derdimiz bu. Bu videonun şu anda bu içeriğin üretilmesinin arkasında da bu var. Hiçbir maddi beklentimiz yok elhamdülillah. Aynen bunun gibi hocam. Onlar da çalışıyorlar. Müslüman çocuk evlatlarını dinsiz, ateist, vatana milletine muzır çocuk haline getirmek için uğraşıyorlar. Şimdi biz onlara yardım etmiş oluruz hocam. Eğer dediğiniz gibi anne babalar eğer bu manada gerçekten şuurlanmazsalar ve bunun farkına varmazlarsa bir dönemden sonra siz az önce dediniz ya hocam artık liseden sonra tamamen ipi kopmuş oluyor. Geçen Ankara'ya gittim. Bir özel lisede müdür hocamızla görüşüyorum. Hocam dedi 9. sınıftan gelen çocukları dedi artık biz kontrol edemiyoruz dedi. 8'de gelenleri kurtarabiliyoruz dedi. Aynen böyle. Yani iyi ahlaklı çocuklar yetiştirebiliyoruz 8'de. Ama 9'a geldikten sonra hocam artık ip bizim elimizde olmuyor. Kaldı, Maalesef. kalmış. Çok uğraşıyoruz dedi yani. Onun için sizin dediğiniz manalar hakikaten çok önemli. Bir de hususan hocam şu konuyu çok merak ediyorum yani. Bu asırda anne babalar değil artık dijital mecraları takip etmek, dijital mecralarda görünmek istiyorlar. Evet. İçeriklerini ona göre üretiyorlar. Hatta çok affedersiniz mahrem olan ev içindeki hareketlerini dahi sosyal medyaya koyuyorlar. Bunun zararı var mı hocam? Nedir bu yani? Tabii ki zararlı hocam. Yani son dönemlerde işte share ve parenting'in birleşiminde sharenting dedikleri bir kavram var. Yani anne baba hem paylaşıyor, kendi mahremini, kendi görüntülerini, görsellerini paylaştığı gibi çocuklarının da görsellerini paylaşıyorlar. Evet. Şimdi dikkatli olmak lazım. Yani kimin o internette hangi içeriğe, hangi niyetle yaklaştığını gerçekten biz bilemiyoruz. Bilemiyoruz değil mi hocam? Biz iyi niyetle paylaşıyor olabiliriz ama o görüntü oraya düştükten sonra siz sildiniz. Sildiğinizi düşünüyorsunuz. Ekran görüntüsünü alan veya bir şekilde kaydeden, otomatik bir şekilde bilgisayarına veya telefonuna indiren insanlar o görüntüleri nerede kullanıyor, nasıl kullanıyor bilemezsiniz. Doğru. Mesela Türkiye'de bir ilimizde öğrenci bu tür şeylere çok kafa yormuş. Tüm bayan arkadaşların, okuldaki öğrencilerin ve öğretmenlerin, bayan öğretmenlerin görüntülerini alıyor. Photoshop'la veya yapay zeka ile onların görüntüsünü farklı bir şekilde, müstehcen bir şekilde tekrar piyasaya sürüyor. Şimdi ne gerek var? Yani burada eğer illaki hani paylaşım noktasında bir meşhur üstadın da bir sözü var ya, her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Doğru. Bir meziyet varsa bu meziyetin görülmesi, gösterilmesi noktasında kişi tabiri caizse elinden geleni yapmak istiyor ama bu mecralarda özellikle o görüntülerin nereye aktığı ve nerede kullanıldığı bilgisine sahip değilsek
O zaman biraz temkinli olmamız Hmm. lazım. Bir de kültürel olarak şöyle bir şeyimiz var. Mesela evlerimizde biz haremlik selamlık oturuyoruz. Doğru. Ama bir bakıyorsunuz diğer tüm görüntüler sosyal medyada caiz. Allah Allah. Şimdi bu mahremiyet dijital alemde dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu gibi aynen çocuklarımızla ilgili de bu konuda dikkatli olmamız lazım. Mesela o çocuğun görüntülerini her tarafta paylaşmamak lazım. Her tarafa sunmamak lazım. Neden? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi nerede kullanıldığı bilinmiyor. İki, yarın bir gün o çocukla ilgili herhangi bir araştırma yapan yani kim olduğunu anlamaya çalışan birisi o izleri sürdüğü zaman Çok rahat doğrudan konuşur. kişiye ulaşabiliyor. Doğru. Ben konum bilgisi paylaşmıyorum. Ben ev bilgisi paylaşmıyorum. Ben TC kimlik numaramı paylaşmıyorum. Adımı soyadımı paylaşmıyorum. Ama çocuk bu bilgileri bilmiyor ki. Doğru. O süzgeçten geçirmiyor ki. Doğru. Dolayısıyla ister dijital oyunlardaki yazışma kısımları olsun, ister diğer anne veya babanın sosyal medya hesapları olsun, öbür şeyler olsun çok rahat bir biçimde orada mahrem olan yani kişisel olan bilgilerini yükleyebilir. Bu da yine dijital anne babalıkta veya ebeveynlikte dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. Yani mahremiyet. Doğru. Bu da bir mahremiyet alanıdır. Yine yapay zekayı da evet içerik üretiyoruz veya herhangi bir şey yapıyoruz. Tamam bir dereceye kadar bilgiye ulaşıyoruz. Ama kişisel bilgilerin oraya yüklenmemesi gerektiğiyle ilgili hem kendimizi eğitme hem de çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Haliyle ben orada her zaman görünür olmak zorunda değilim. Tabii bir içerik üreticisi farklı. Yani sizin gibi işte diyelim bizim gibi iyi olduğunu düşündüğü, doğru olduğunu düşündüğü Faydalı değil mi içerikleri, hocam? faydalı Faydalı. içeriklerini üretebilir. Bunda bir mahsur yok. Ama sürekli çocuğumuzun fotoğrafı, bizim fotoğrafı, eşimizin fotoğrafı, sabah bunu yedim, akşam bunu giydim, öğlen şunu yaptım. Çok da gerek yok. Yani hani şey boyutunda demiyorum. Yani nazar boyutu veya diğer boyutlarını da demiyorum. Normalde sizin o görüntülerinizin nerede, hangi amaçlarla kimin kullanacağının bir garantisi yok. Evet. O zaman gerek yok. Yani bu noktalarda anne babalarımızın biraz daha, biz anne babalar olarak daha doğrusu biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Siz nazar deyince hocam emin olun daha yeni yaşadığımız bir olay. Şimdi bir tane doçent arkadaşımız haliyle her tarafı geziyor. Ailesiyle geziyor. Çok sevecen bir çocuğu var. İsmini vermeyeceğim. Hocam Allah sürekli bağışlasın. paylaşıyor. Rabbim bağışlasın. Böyle sürekli paylaşıyor. 3-4 defa niyet ettim. Dedim ki ya telefon açacağım. Diyeceğim ki ya kardeşim ya çok güzel. Maşallah güzel dolaşıyorsunuz. Ama şu çocuğu bu kadar nazara verme dedim yani. Bak dinimizde nazar var. Güzel. Bu kadar. Çünkü bed nazarlı insanlar var dedim Evet. yani. Bakın Efendimiz buyurmuş hocam. Yani nazar deveyi kazana insanı mezara götürür. Yani bu hak bir şey. Sonra vazgeçtim dedim yanlış anlaşılacak falan. Yani hocam yaklaşık tam bir ay önce bir baktım bir mesaj attılar böyle gruba. Yani o çocuğumuzun Bursa'da böyle bir ağaca kayak yaparken çarpmış. Allah Ciddi manada bir tedavi gördü. Hadi dua edildi vesaire. Rabbim muhafaza etti ama aradı dedi hocam yani hakikaten ben çocuğumu çok nazara vermişim. Ben demeden çocuğumu çok nazara vermişim. Dersimi aldım falan dedi. Ha biz dediğiniz gibi hocam bilmediğimiz bazı o kadar farklı noktalar var ki bu bilmediğimiz belki Tabii noktalardan birisi kendi çocuğumuzu kendi elimizle çok affedersiniz yani öldürebiliriz. Buraya kadar götürebiliyor. Ha dediğiniz nokta çok doğru. Bu noktada tedbir almak lazım yani. Orada biraz algoritmaların şeyi de devreye giriyor. Mesela YouTube videoları için yapılmış olan bazı istatistikler var. İçinde çocuk varsa veya çocuğa yönelikse 3 kat fazla izleniyor. Çünkü çocuklar daha fazla tüketiyor bu Doğru, tür içerikleri. Doğru. Yani bu noktalardan aslında belli bir süreden sonra anne baba için bir içerik üretme aracı gibi de oluyor. Doğru. Çünkü izleniyor. Veya izleniyor. Doğru. Bir öğretmen için, fenomen bir öğretmen için aslında bu bir içerik üretme aracı haline geliyor. Allah Allah. O zaman şöyle diyelim, bir de şöyle bir soru soralım. Ben bunlara mecbur muyum? Hı hı. Sadece internette izlenmek için, sadece daha fazla kitleye ulaşmak için ben bunları yapmak zorunda mıyım? Bu soruyu önce kendimize sormalıyız ve bana sorarsanız eğer bir kişi mecburum diyorsa bence oturup şöyle bir hani başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım. Hı hı. Mecbur değilsin. Hiçbir şekilde de mecbur değilsin. Veya değiliz. Ama burada olacaksak eğer, bu platformda var olacaksak değerlerimizle var olmamız lazım. Doğru. İnancımıza, değerlerimize hizmet edecek şekilde var olmamız lazım. Yani bu noktalardan varoluşsal şeyimizi hangi zemine oturtuyoruz? Güzel. Bunu güzel bir şekilde ifade edip kendi içimizde anlamlandırıp yola o şekilde çıkmamız lazım. Yoksa bu sefer benim için en büyük motivasyon aracı çocuğumu paylaşmak oluyor. Doğru. Giydiğimi paylaşmak oluyor. Yediğimi paylaşmak Doğru. oluyor. Şimdi çocuğum da bunu benden görüyor. O zaman ben buna güvenlik, dijital güvenliği nasıl anlatacağım? Anlatmazsınız ki hocam. Zor Tamam anlatırız. öyle bir kapı açıyorsunuz ki yani sizin yapmadıklarınız da yapma gayreti içerisine Arzusu. giriyor tabii. O doğuyor. Yani siz bir yere kadar getirdiniz hocam. O bundan sonrasını da artık yani mahrem olan çok şeyi de paylaşmaya
paylaşmanın kapısını aslında siz çocuğunuza açmış oluyorsunuz değil mi hocam? Bir risk daha söyleyeyim hocam. Mesela çocuklarımız, biz hani dış kapıları böyle çelik kapılarla kilitliyoruz ama evimizin odasına girdikten sonra çocuğumuzun odasının kapısı içeriden kilitli. Çocuğumuz orada ne yapıyor farkında değiliz. Ne malum çocuğumuz ahlaki anlamda da yanlış olan içerikleri çekip paylaşmadı. Ya, Yani dijital demiyorsun. ebeveyn olarak eğer farkında değilsek. Doğru. Öğretmen diyor ki, hocam diyor ben 15-16 yaşında anne babası yattıktan sonra, uyuduktan sonra hoş olmayan içerikler çekip, dans videoları çekip sağda solda paylaşanlar biliyorum. Hadi bu gerçekten kabul edilemez, belki de müdahale edilmesi gereken bir şey olumsuz anlamda. Ama diğer taraftan benim çocuğumun zamanını da tüketiyor. Çocuğun uyuması gereken zaman diliminde telefonla meşgul oluyor. Haliyle ertesi gün okula gittiği zaman uyku problemiyle baş gösteriyor. Uyku problemi baş gösteriyor. Doğru. Bütün bunlar yine bir ara dedim ya, anne babanın rollerine Doğru. doğru tüm oklar Oraya ebeveynliğe doğru Doğru, gidiyor. doğru. Şimdi devlet gelip benim evimin içinde, benim odamın içinde çocuğuma müdahale edemez. Edemez. Ama ben edebilirim. Doğru. Bunu bazıları bir baskı unsuru gibi görüyor ya da çocuğun tercihine müdahale değil. Aslında çocuğun ruh sağlığı için siz bunu yapıyorsunuz. Doğru. Çünkü onun o muhakemeyi yapıp da doğru ve yanlışı teraziye koyup doğru olan tercih edebilecek henüz muhakeme gücü gelişmediği için bu konuda benim ona yardımcı olmam lazım. Doğru. Şimdi demin çok güzel bir şey ifade ettiniz. Hani iki ateistin atışması noktasında sen kimsin ki? Evet. Yani kaç tane Müslüman evladını ateist Evet, yaptın evet. sorusu. Molla Cami'de geçen çok güzel bir hikaye var. Ben yüz yüze konferanslarda yeri gelmişse eğer bunu ifade ediyorum. Bir köye giden yaşlı alim bizzat köyün yakınlarında köpek saldırısına uğruyor. Mevsimde sonbahar olduğu için yerden taşı almaya çalışırken maalesef taşlar donmuş ve taşı yerinden sökemiyor. Dolayısıyla kendini savunacak bir alet de bulamıyor ve köpeklerin saldırısına uğruyor. Belli bir süre sonra soruyorlar, diyorlar ki nasıl bir köydü, nasıl buldun veya nasıl bir köy olacak? Affedersiniz, taşlar bağlı, itler serbest. Güzel. Hocam bu çok güzel bir Allah metafor. Allah. Bakın kim olduğunu bilmiyorum. Ama o ateist bunu bilinçsiz bir şekilde yapmıyor. Doğru. Algoritma da belki onu destekliyor. Doğru. Ya da sizin şer şebekesi, ifsat şebekesi dediğiniz onu destekliyor. Doğru. Ama siz onun aleyhine bir şey demeye çalıştığınızda çocuğun özgürlüğüne müdahale etme. Aynen hocam. Ahlakçı mısın? Doğru. Mahallenin bekçisi mi oldun? Ahlak bekçisi mi oldun? Doğru. Bakın taşlar bağlı. Doğru. O zaman bu bize şunu sorgulamamızı da gerektiriyor. Anne baba, ebeveyn, eğitimci nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu Doğru. farkında ol. Rollerinin ne olduğunu bil. Bilinçli bir şekilde de ne yapman gerekiyorsa yerine getir. Peki hocam, şimdi aile içi iletişimde biz çocuklarımıza iyi rol model olursak, çocuklarımızla iletişimimiz iyi olursa, ya bu manada çocuklarımızı sosyal medyadaki zararlı içeriklerden ve sosyal medyanın kendisinden koruyabilir miyiz? Yani burada siz az önce dediniz ya, o hep anne babaya geliyor ve anne babanın çocuklarıyla olan iletişimine geliyor. Burada iletişim çok önemli mi? Çok Yani önemli. hakikaten çok önemli olduğunu Çok, biliyorum çok ama önemli. orayı pas geçtiğimiz andan itibaren çocuk zaten kayıyor. Çünkü çocuğun zaten muhatap olacağı bir şey var hocam. Yani bir şeylerle muhatap olması lazım. Eğlenceli, cazibedar, bütün arkadaşlarının yöneldiği bir kanal var. Siz de çocuklarla zaten iletişim halinde değilsiniz. Ona kapıları kapatmışsınız. Çocuğun gidecek başka yeri de yok ve çocuğu ister istemez oraya salıyorsunuz. Burada ne yapmamız lazım? Yani çocuklarımıza kapıyı tamamen açık bırakıp onlarla farklı oyunlar mı oynayacağız? Ne yapacağız? Yani anne baba aile içi iletişimde çocuklarıyla beraber ne yapmalı? Çok konuşulabilir. Bu konu ayrı bir konu ve defalarca belki farklı şekillerde de ele alınabilir ama ben bu bağlamda çok kısa birkaç şey ifade etmek istiyorum. Şimdi aile içerisinde yaşanan sorunlar sadece dijital alanlarla ilgili sorunlar mı? Değil. Değil. Pek çok alanda sorun var. Doğru. Bu sorunları topladığınızda aslında iletişim problemlerinin, iletişim kazalarının gerçekten ciddi oranda yüksek olduğunu görebiliriz. Hı hı. İletişim kurmakta zorlanıyoruz. Hmm. Veya çocuklarımız bizimle iletişime geçebilecek mesafeyi, sıcaklığı bulamıyor. Şimdi bu durumda, bu genel çerçevede baktığımızda bizim çocuklarımızla olan iletişimimiz sağlıklı ve güçlü olursa, iletişim kanallarımız açık olursa çocuğun yaşadığı sorun, örnek söylüyorum, bugün ödevlerle ilgili olur, yarın yapay zeka ile ilgili olur, başka bir gün ergenlikle ilgili olur, başka bir gün evlilikle ilgili olur. Ama bu konularda hep müracaat edeceği ve çözüm arayacağı mecralardan birisi ailesi olur. Doğru. Öbür türlü modern yaşam bize öyle bir şey sırtımıza, omuzlarımıza yüklemiş ki koşuşturmacayla geçen ömür, eve gelen işler, zihnimiz sürekli meşgul. Bütün bu zaman dilimleri içerisinde çoğu zaman bırakın çocuğumuza kendimize bile zaman ayıramıyoruz. O açıdan bunlar da yine hep iletişimle ilgili olduğu için o açıdan bizim sabahtan beri konuştuğumuz, başından beri konuştuğumuz
konuştuğumuz mevzular gerçekten önemli. Çocuklarımızın geleceği açısından oldukça karar verme aşamasından kritik öneme sahip. O zaman bu konuda duyarlılığımızın da olması lazım. Ben öğretmenim. 30 öğrencimle sürekli meşgulüm. Onları kurtarmaya çalışıyorum. Ama evimdeki çocuğa vakit ayıramıyorum. Evimdeki çocukla iletişim kuramıyorum. 30 çocuğu kurtarmaya çalışırken kendi çocuğumu maalesef kaybetme durumuna geliyorum. O zaman demek ki yine yanlış giden, ters giden bir şey var. Doğru. Bütün bu rol ve sorumluluklar içerisinde en büyük rollerimizden birisinin ebeveynlik olduğunu unutmamalıyız. Ve dolayısıyla burada da en önemli aşama yine iletişim kapısıdır. Çocuk niye sürekli sosyal medyaya veya işte YouTube'da video izlemeye veya oyun oynamaya gider? Niye? Çünkü sizinle geçirebilecek vakit bulamıyordur. Orada kendini daha rahat hissediyordur. Daha iyi açılıyordur. Başkalarıyla daha iyi iletişim kuruyordur. Hatta belki orada kabul görüyordur. Öyleyse bizim de aile içerisinde iletişimde buna dikkat etmemiz lazım. Çocuğumuzun yalnızlaşmasına, bizden uzaklaşmasına, kendi odasına sürekli kilitlenmesine en azından müsaade etmememiz lazım. Çocuk yanımıza gelmiyor mu? Gelmek istemiyor mu? Bizimle konuşmuyor mu? O zaman çocuktan ziyade kendimizi bir sorgulayalım. Niye çocuk benim yanıma gelip de benimle iletişim kurmak istemiyor? Ben nerede bir buzdağı oluşturdum da çocukla bu buzdağını bir türlü eritemiyorum. Çünkü nihayetinde bu benim çocuğum ve bizim geleceğimiz. Dolayısıyla iletişim kanallarını sağlıklı tutmak. Bazen de hani diyoruz ya kaş yapayım derken göz çıkarmak. Veya ehem mühim dediğimiz zaman ya benim çocuğum zaten 100 üzerinden değerlendirdiğimde çok şükür %60, %70, %80, %90 iyi. %100 için uğraştığımda çocuğu kaybetme ihtimalim yüksek. O zaman mevcut haliyle çok büyük bir problem durumu yoksa hatalar, eksikler farkında olup düzeltmeye çalışma ama benim çocuğum bu şekilde kabul edip onu mümkün olduğu kadar sağlıklı bir iletişim kanalıyla daha iyiye götürmeye çalışmalıyım. Fakat biz ne yapıyoruz? Dersini çalışmış fakat hep nedense bize denk gelen kısmı hep telefon elinde olduğu zaman dilimleri ya. Hemen okumuyorsun, ders çalışmıyorsun, şunu yapmıyorsun, ibadetini yapmıyorsun. Hep elinde telefon. Şimdi bunu dediğimiz zaman belki dediğimiz şey doğru ama söyleme biçimimiz maalesef yanlış. O yüzden burada iletişim dili, burada iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken unsurlar, bunları ciddi manada oturup düşünerek daha iyi bir iletişimi nasıl kurabiliriz sorusundan hareketle çocuğumuzla sağlıklı bir diyalog geliştirmemiz gerekiyor. Bunun en büyük artılarından birisini videonun içerisinde ifade etmeye çalıştım. Çocuk karşılaştığı yanlışları, eksikleri rahatlıkla gelip size anlatabilir. Ama biz kapıyı kapattık. Evet. Çocuğumuzla bir iletişimimiz yok. Zaten sıkılıyor. Başka yapacak bir şey yok dediğiniz gibi dört duvar arası. Evet. Parka, bahçeye gitse güvenlik sorunları var. Başka sorunlar var. Ne yapacak o zaman? Doğru. Burada bir de yapılabilecek bu iletişimle birlikte yapılabilecek başka bir şey daha var. Çocuklarımızla vakit geçirebileceğimiz ortak etkinlikleri de arttırmakta fayda var. Evet. Çünkü alternatifler oluşturmamız lazım. Tableti elinden aldık. Yapma. Tamam peki ne yapayım? Evet. O zaman onun yerine sunabileceğimiz alternatiflerin Doğru. olması lazım ki bu konuda da bence geleneksel anlamda da sahip olduğumuz muazzam bir kültür var. Masal mı anlatırsınız, kitap mı okursunuz, beraber oturup muhabbet mi edersiniz, ortak bir şey mi, bir etkinlik mi yaparsınız? Doğru. Ama burada mutlaka beraber vakit geçirme noktasında ki bu da bir iletişim ortamı. Çünkü çocuklar değer bağlamında da düşünecek olursak sürekli anlatmaktan ziyade etkileşimle kazanır. Burada dikkatli olmamız gereken hususlardan birisi o. O zaman ailede sağlıklı bir iletişim ortamı kurulduğunda çocuğumuz en azından bizimle olan irtibatı, bağı güçlü olursa orada bir problem durumuyla karşılaştığında gelip problemini ya da her zaman problem olmasına gerek yok. Yaşadıklarını bizimle gelip paylaştığında en azından çocuğumuzun hani genel anlamda nasıl bir dünyasının olduğunu da anlama ve anlamlandırmada bizim için çok önemli kılavuzlardan birisi olur. Hocam vaktimiz çok uzadı ama son gelen bir soruyla isterseniz bitirelim. Diyorlar ki hocam çocuğumuza telefon noktasında bir yaş sınırı koyabilir miyiz? Yani kaç yaşından sonra telefonu vereceğiz, kaç yaşına kadar telefonu çocuklarımızın eline vermememiz lazım? Bununla ilgili var mı bir tavsiyeniz? Yani 13 yaş genelde ifade edilen bir yaş olarak ifade ediliyor ama yine genel durum belirleyici olur. Mesela çocuk ısrarla telefon istemiyorsa gidip de sizin de ısrarla ona telefon alıp da vermenizin bir anlamı yok. Öyle bir çocuk zannediyorum yoktur hocam. Var mı? Ya çok nadir çıkıyor. Yani Nadir de 10 olsa yaşında çıkıyordur. öyle mi? Evet. Nadir de olsa çıkıyordur. Anne babanın telefonunu yetiştirmişsen kullanıyordur. diyorsunuz. Anne babanın telefonunu kullanıyordur veya şey. Evet. Şimdi telefondaki kasıt nedir? Bazen böyle esas gayeyi kaçırdığımız zaman bu sefer farklı mecralara giriyor. İletişimdir. Doğru. Şimdi iletişim noktasında çocuk zaten okula güvenli bir biçimde gidip gelebiliyorsa onun dışında mesela telefona nerede ihtiyaç duyacak? Ödevlerle ilgili WhatsApp grupları zaten anne baba buna dahil. Ama diyelim ki ısrarla gerçekten çocuğunuzun
dışarıda olduğu zaman dilimlerinde ne yaptığını bilmek istiyorsunuz. Nerelere gidiyor, ne yapıyor bunlardan haberdar olmak istiyorsanız ve ihtiyaç da varsa, ihtiyaç hissediyorsanız o zaman çocuğun seviyesine uygun bir telefon alınır. Evet. İlla çok böyle ileri düzeyde çocuğun bütün meşguliyeti oraya akacak şekilde bir telefon değil. Çocuğun iletişim ihtiyacını görecek bir telefon. Akılsız bir telefon yeter diyorsunuz. Tuşlu diyelim. Akıllı olmadan. Tuşlu bir telefon gayet rahat Evet. işini görüyor ama Evet. çocuk neden tuşlu telefon yerine diğerini tercih ediyor? Evet. Çünkü orada Evet. onu alıp da sürükleyebilecek, götürebilecek içerik var. Doğru. Yani ben hep örnek veriyorum. Bizim zamanımızda diyelim hani hep öyle diyoruz ya. Evet. Televizyon izleme ailelerin böyle rahatsız olduğu alanlardan birisi. Fakat baba fişi çektiği zaman iş bitiyor. Evet. Şu anda böyle bir şey yok. Maalesef. Şu anda rekor sanırım 48 saat aralıksız bir şekilde oyun tecrübesi Uzak Doğu ülkelerinden birisinde. Hatta banyoya girerken de ona uygun bir kılıf, lavaboya, tuvalete affedersiniz giderken yine aynı şekilde ki kesintiye uğramasın. 48 saat sizi orada tutabilecek bir mekanizma var. Yetişkini tutabilecek mekanizma varsa çocuk için neden olmasın? Doğru. Ki otokontrol daha gelişmemiş. Bu açıdan gerçekten illa çocuk istiyorsa, ısrarla istiyorsa mutlaka alınması gerekir diye bir şey yok. Doğru. Oradaki temel gaye izah edilir eğer iletişimse ama diyelim ki gerçekten ihtiyaç duyuluyorsa ve buna ikna olunmuşsa o zaman 13 yaşından sonra ya da oradaki yaş 1-2 oynayabilir belki o zaman telefon alınabilir. Doğru. Evet değerli anneler, babalar. Hocamın anlattıklarından yola çıkarak diyorum ki iş bizde bitiyor. Yani iş anne ve babada bitiyor. Eğer biz kendimizi yetiştirebilirsek, eğer biz rol model noktasında iyi hareket edebilirsek hayırlı evlatlar yetiştiririz. Yoksa emin olun belli bir yaştan sonra, bu herhalde hocam 13-14 yaşından sonra artık toparlanamaz bir hal alıyor. Onun için bize düşen kendimizi dijital bağımlılıktan ya da bağlılıktan korumak. Şimdi dikkat ettiyseniz bu videoyu buraya kadar izlerken karşınıza hiç reklam çıkması. Yani biz de bu gibi içerikleri sadece insanlara, size faydalı olalım diye yapıyoruz. Siz de bu değerli videonun, bu güzel videonun başkalarına ulaşmasını istiyorsanız lütfen kanalımızı takip edin, yorum yapın. Bakın hususan hocamla yaptığımız bu video ile ilgili yani çocuğumuzla ilgili yaşadığımız bazı sıkıntıları yorum kısmına yazarsanız hocamla inşallah daha sonra zaten program yapacağız. O sizin sormuş olduğunuz, yapmış olduğunuz yorumları ele alacağız. Onlar üzerinden gitmeye çalışacağız. İşte siz de bu videoyu başkalarına ulaştırarak bizlere faydalı olabilirsiniz diyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben teşekkür ediyorum. Hem davetiniz hem ev sahipliğiniz için. Cenab-ı Hak hizmetlerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Çok güzel bir hizmet dalı, çok güzel bir faaliyet alanında iyi hizmetler yürütüyorsunuz. Allah razı olsun. Ben de hocam. sizleri tebrik ediyorum Allah razı olsun hakikaten. hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Asır bunu gerektiriyor Evet. ve siz çok iyi bir noktadan yakalamışsınız. Allah razı Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür Sizlerden ederiz de. hocam. Yani bizim de amacımız emin olun siz açtığınız için söylüyorum. Sadece faydalı olabilmek. Söylerken de şunu söyledim. Yani biz reklam almıyoruz hocam. Evet. Hiçbir yerden maddi bir beklentimiz yok. Hiçbir araya zihinleri bulandıracak bir şey de koymuyoruz yani. Sadece ve sadece hayırlı evlatlar yetişsin. İnşallah. Vatanına, milletine faydalı olan çocuklarımız yetişsin diye bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla bizi takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.